Evet, Silivri kapının içerisindeyiz. Arkamızdan arabalar geçiyor, görüyorsunuz günümüzde. Normal trafik akıyor. Roma döneminde de Romalılar buradan geçiyordu. Tabii burada ilginç şeyler var. Hemen şimdi bir kamerayı çevireceğim. Burada Roma dönemi hipojesi var. Bir tane yeraltı mezarı var. Yani diyeceksiniz nasıl oluyor? İşte arabalar geçiyor. Surlar var. Yeraltı mezarı var. Acayip acayip şeyler. İstanbul böyle bir yer zaten. Katman katman ve değişik şeyler. Evet, İstanbul'un sürprizleri devam ediyor. Cerrahpaşa taraflarındayız. İşte görüyorsunuz. Evlerin arasında bir Roma dönemi sütunu hemen dönelim. Evet, geldik Sulu Kule kapısındayız. Şöyle gözüküyor. Arkamda çok güzel bir yapı olan İstanbul'un Roma dönemi kapılarından birisi. Evet, zaman zaman yaptım. Tarihi Yarımada'yı çepeçevre yürüdüğüm ve Roma eserlerini araştırdığım, araştırma inceleme gezilerimden bir tanesi sizlerle paylaşacağım. Genel bir bilgiler vereceğiz. Tarihi Yarımada'yı çepeçevre döneceğiz. Eyüp'teyim. Kozmos Damianos Manastırı'nın olduğu yerde. Daha sonra İstanbul Karasurları, Yedikule, Altınkapı, Koca Mustafa Paşa içleri, Stüdyos Manastırı, günümüz İmrahur İlyas Bey Camisi. Sonrasında Büyüksaray, Sultanahmet, Theodosius Limanı, Yedikule, Gülhane, arkasından Sultanahmet'te Roma dönemi caddesi, Süleymaniye, Vefa, Pantokrator Zeyrek Kilise Camisi, onun arkasından Fatih Camisi'nin üzerinden de Kesmekaya semtine Petra Manastırı'nın olduğu ilginç yapıları göreceğiz. Büyük bir yürüyüş olacak. Hadi gelin başlayalım. Evet, şimdi Eyüp'teyiz. Eyüp semti Roma döneminde Kozmos Damianos Manastırı denilen çok büyük ve aslında kompleksi barındırıyordu. Günümüzde ondan bazı parçalar, duvar parçaları kaldı. Bulabilirsem bazı fotoğraflarını vereceğim. Cezri Kasımpaşa Camisi içerisinde bazı sütun başlıkları ve sütunlar var. Onlar kaldı ama Kozmos Damianos Manastırı'nın bazı bölümleri Eyüp'ün üst taraflarında, şu an Eyüp'ün o asıl Feshane'nin olduğu civardaki o caddenin yanındayım. Yukarılarda, bu yukarı tepelere doğru Kozmos Damianos yapısından, bunlar asker iyileştirici azizler Hristiyanlık inancında. Kozmidyon semti diye ismi oradan geliyor. Kozmos Damianos, Kozmidyon semti de oradan geliyor. Eyüp yani Roma dönemi İstanbul'un surların dışındaki bir banliyosuydu ve çok önemli bir manastırı vardı. Önemli Roma imparatorlarından işte burayı yaptıranlar filan oluyor. Yeniden inşa ettirenler filan oluyor. Daha detaylıca bahsedeceğim ben size zaten bu yapılardan daha sonraki videolarda. Şimdi büyük bir yürüyüş yapacağız. Daha küçük tadımlık bilgiler vereceğim ama çok büyük bir yürüyüşte siz böyle bir yani isterseniz bu kadar dayanabilen insanlar, arkadaşlar olduğunu biliyorum ben aranızda. Çok meraklı insanlar olduğunu da biliyorum. Zaman zaman yazıyorlar bana. Onların da bu yapıları, Roma dönemi eserlerini İstanbul Tarihi Yarımada'da genel bir bilgileri olmasını istiyorum. Şimdi Kozmos Damianos dediğimiz Eyüp'ten, Kozmidyon'dan. Şimdi Blaherna'ya doğru gidiyoruz. İstanbul Karasurlarına doğru. Evet, gerçekten İstanbul'un en sevdiğim yerlerinden birisi olabilir. Çok bakir de bir yer. Hala Roma döneminden beri bu arkamdaki Blaherna surları diye geçen surlar. Bunlar, hemen dönelim. Bunlar nedir? Nasıl anlatabilirim size? Tarihi Yarımada'nın kara surlarından geldiğinizde Topkapı'dan sonra gelen cadde bu. Bunun arkasından da bu arabalar şimdi direkt Haliç'e doğru iniyorlar. Kara surların yanından geliyorlar. Dönelim, ben size bu Blaherna surlarından kısaca biraz bahsedeyim. Şimdi şurada yaklaşabilirsek karşımızda. Tabi surları burada görüyorsunuz. Bunlar 5. yüzyılda yapılan İstanbul Theodosius, 2. Theodosius kara surlarına daha sonra eklendi bu surlar. Bu surlar 2. Theodosius döneminde yoktular. Şimdi bu surların arkasında Heraklios dönemi surları var. Avar saldırılarında bu surlar inşa edildi. Onun arkasından 9. yüzyılda İmparator 5. Leon tarafından şu aşağıdaki surlar, bunlar inşa ediliyorlar ve bunun daha yukarılarında da Manuel Komnenos tarafından inşa edilen surlar gözüküyor. Grolimma kapısı filan var burada, Örülü Kapı denilen çok ilginç yapılar var. Hemen yukarıda çok güzel bir Osmanlı eseri olan İvaz Efendi Camisi, yanında Anemas zindanları, Blaherna surları burada çok güzel gözüküyorlar. Önünde de çok güzel, böyle çok sakin bir park vardır. Yürüyüşümüze devam ediyoruz. Evet, Eğri Kapı diye geçen, Roma döneminde de Kaligaria Kapısı diye adı bilinen Roma dönemi kapısı. Kapıdan geçiyoruz. Gerçekten güzel, İstanbul'un o dönemini yansıtabilecek, Osmanlı döneminde de tamiratlar görmüş kapılarından bir tanesidir. Kaligaria Kapısı.
çok güzel gözüküyor buradan. Şimdi yukarı doğru çıkacağız. Şöyle çevirelim. Tekfur Sarayı'na doğru ilerleyeceğiz. Çok güzel bir Osmanlı çeşmesi var arkamızda. Tabii şu an olduğumuz yer Blaherna Sarayı aslında Roma döneminde özellikle 11. yüzyıllardan sonra çok fazla revaçta olan büyük sarayın bazı yapılarının ortadan kalkmasıyla birlikte Blaherna Sarayı çok revaçta oldu. Bunun da size detaylı bahsedeceğim. Bazı yapıları var. Akşama o taraflardan geçeceğiz. Balat taraflarında. Sol taraf. Burası Ayvansaray. Ayvansaray adının da işte bu Blaherna Sarayı'ndan geldiği söylenir. Yani o Ayvansaray, Eyvanlı saraylar diye geçer. Eyvan daha farklı bir şey ama Tekfur Sarayı'na doğru ilerliyoruz. Tekfur Sarayı'nın da kalan son, Blaherna Sarayı'ndan kalan son nüvesi olduğu söylenir. Bazı farklı görüşler vardır. Arkamızda Tekfur Sarayı var. Bunu daha detaylıca anlatmıştık zaten. Şimdi Tekfur Sarayı'nın 11 ve 14. yüzyıllar arasında bir dönemde yapıldığı düşünülür. Tabi dediğim gibi Blaherna Sarayı'nın bir bölümünü. Şimdi size biraz da bu Blaherna semtinden bahsetmek istiyorum. İstanbul'un 14. bölgesi diye geçer ve 2. Theodosius surları yapıldığında 5. yüzyılda bu bölge surların dışarısındadır. İşte bu yüzden de Avar saldırılarında o surların dışarısındaki olan bölge ve burasının belki de Bizantiyon antik kentine antik çağdan kalan bir yerleşim olduğu da söylenir. Bu dediğim gibi Blaherna bölgesinin kendine ait bir tiyatrosunun olduğu. Yani bir antik kentte ne görebileceksiniz? Belki de bunlar o az önce geçtiğimiz surların önündeki Blaherna bölgesinde vardı. Ve kendi surları var. Onu da söyleyeyim. Fakat bu surlar yetersiz kalıyor. 2. Theodosius döneminde bu yapılan surlarda Avar saldırıları sonucunda daha sonrasında işte anlattığım gibi o surları çeviriyorlar. Ve o kendi surlarından mumhane duvarları deniyor buna. Biraz tartışmalı bir yapı. Bazı bölümleri mumhane duvarları denilen 2. Theodosius dönemindeki aşağı inen surlar bunlar. Kendi surları belki de dediğim gibi Blaherna bölgesinin. Bu surlardan bazı bölümler duruyor. Çok ilginç. Evlerin arasında filan duruyor. İşte fotoğraf çekmenize filan da izin vermiyorlar. İşte tuhaf şeyler filan da var ama ben birkaç fotoğrafını size vereceğim şimdi. O mumhane duvarları dediğimiz çok ilginç yapılar. Bunu daha detaylıca inceleyebiliriz. Çok geniş bir konu aslında. Blaherna dediğimiz o antik kent ve onun kendi surları. Şimdi Edirne Kapı'ya doğru yürüyüşe devam. Edirne Kapı'ya geldik. Arkamızda İstanbul'un 6. tepesi Edirne Kapı ve üzerinde çok güzel bir Mimar Sinan eseri Edirne Kapı Camisi gözüküyor. Buradan kara surlarını yürüyeceğiz şimdi. Hemen önümüzde tabii neler var? Çok önemli bir tabii Roma döneminin belki de o İstanbul kara surları görüyorsunuz. Ana sur bedeni, ön sur bedeni bir de hendeklerin olduğu yerde hala çukurda bir yer var. Belki de bu bir hendekti. Sizlere az sonra kara surlarından daha detaylı bahsedeceğim. Şimdi Sulukule Kapısı'na doğru ilerliyoruz. Evet, geldik. Sulukule Kapısı'ndayız. Şöyle gözüküyor. Arkamda çok güzel bir yapı olan İstanbul'un Roma dönemi kapılarından birisi. Hala orijinal şeklini de koruyor. Porta Pempton diye de geçer. 5. kapı diye geçer. 5. kapı olduğu söylenir ama işte kentin içerisinde milyon taşı işte kentin sıfır noktasından 5. milde olduğu için Porta Pempton diye de geçer. Ve üzerinde bir kitabe var. Şimdi dönelim ona doğru yaklaşalım. Şurada kapıyı görüyorsunuz, üstünde kemeri, kapı söveleri ve lentosu çok güzel duruyor. Bu lento üzerinde bir tane de kitabe var. Şöyle diyor: Puseus kapıların duvarlarını oldukça güçlü bir eşik taşıyla Antemius'unkinden daha büyük bir şekilde sağlamlaştırdı diyor. Tabi bu Antemius kent valilerinden bir tanesi. Böyle de bir de orijinal kitabesi var. Yakından da bir fotoğrafını vereceğim. Çok orijinal. Gerçekten Roma dönemi yapılarından bir tanesi. Sulukule Kapısı diye geçen. Sulukule o isimde nereden geliyor? Hemen onu da söyleyelim. O da belki de Hadrianus su kemeri dediğimiz günümüzde un kapağında gördüğünüz işte Valens tarafından sonradan da ihya edilen belki bir tane daha olduğu düşünen başka yapı da olabilir. O su kemerini buradan geçti veya işte kente su gönderen yapıları burada olduğundan dolayı da Sulukule Kapısı olduğu anlatılır. Yürüyüşümüze devam ediyoruz. Şimdi Topkapı'dayız. Topkapı surları var arkamızda. Topkapı kapısı, onun da bir kapısı var tabii. Şimdi biz şöyle çevirelim.
yaklaşabilirsek de İstanbul'un 6. tepesi Edirne Kapı Camisi'nin olduğu yerdeydik. Sonra bir vadiye geçtik ve vadiden bir tepeye çıktık. Şimdi o vadi çok ilginç. İstanbul'un fethi için çok ilginç. O vadide günümüzde metro geçiyor oradan, biliyorsunuz. Bu metronun geçtiği yerde Likus Nehri vardı. Bayrampaşa Deresi. Yumuşak bir toprak olduğu için biz de onun içinden metro geçirebildik. Hatta biliyorsunuz sanırım 2017'de bayağı büyük yağmurlar yağdı. İşte arabaların üzerine dolular filan düştü, mahvoldu arabalar. O dönemde su bastı bazı yerleri, biliyorsunuz, ve oradaki metroyu su bastı. Dediler ki metroyu su bastı filan dendi. Fakat aslında doğa daha önceki bir nehrini geri almaya çalışıyordu. Yani aslında antik çağda ve geç antik çağda orası bir nehirdi. Günümüzde metronun geçtiği yer. Likus Nehri ve surlar orada biraz da iyi durumda değillerdi. Osmanlı da bunu görmüştü. O yüzden de Fatih Sultan Mehmet'in, çok akıllı bir general tabii ki, şahi toplarını özellikle Topkapı surlarının o dışına kurdu ve o ilk kente de oralardan girildiği de anlatılır. Tabii surlar çok ilginç. Şimdi şöyle yürüyerek ilerleyerek devam edelim. Burada görüyorsunuz 3 sur bedeni var bunlarda. Ana sur bedeni, onun da bir ön sur bedeni ve daha önce de önünde de hendekler var. Biraz da yaklaştığımız zaman şunlara. Şimdi o ön taraftaki hendeklerde su olup olmadığı her zaman tartışılmıştır. Su olsa daha da rahat derler, girebilirler içeri falan. Bu biraz tartışmalıdır işte. Havuzlar şeklinde yapıldığı da söylenir. Tabii bunları biz size daha detaylı da anlatmıştım. İstanbul Fethi ile alakalı zaten çok önemli bir videomuz var. Saat hatta anlattık bunu. Onu da burada görebilirsiniz, linkini verebilirsek. Şimdi kara surlarına yürümeye devam ediyoruz. Buradan Mevlevihane kapısını ineceğiz. Daha sonra Yedikule, Altın Kapı, Avra Porta denilen, Romalıların Avra Porta dediği kapıya doğru ilerliyoruz. Evet, İstanbul kara surlarındaki yürüyüşümüze devam ediyoruz. Gerçekten çok etkileyici yapılar. 96 tane büyük kuleden oluşuyor. Önünde daha küçük kuleler var. Burada gördüğünüz gibi. Öndeki o küçük kuleler, hemen şöyle bir dönelim. Şurada küçük kuleleri görüyorsunuz. Şu mesela bir küçük kule. Önümüzde tabii burada daha yakında var. Bu küçük kule, bunlar özellikle arkadaki kulelerin önüne geçmezler. Geçmedikleri için buradan ok atan mesela savaşçı bu kuleyi vurmasın diyedir bu. Önü boş olsun ister. Mesela burası gördüğünüz gibi boş. Hemen buradan ok atan birisi de önü zaten hendek oluyor onun. Şu an bulunduğumuz yerde hendek. Şimdi burada döneceğiz. Benim arkamda 54. kule var ve 54. kulenin üzerinde çok güzel bir de kitabe var. O kitabeyi okumaya çalışacağız. Bakalım o kitabede ne yazıyormuş. Şöyle yaklaşmaya çalışalım. Ben yakından daha da güzel bir fotoğrafını vereceğim. Burada onu görebileceksiniz. Şöyle yazıyor. Eski Yunanca: "Ey Mesih, Tanrı hükümdarlarımıza zafer bahşederek huzurlu şehrini koru ve savaştan uzak tut" yazıyor. Tabii burada sevgili Serhan Acar'ın da dediği gibi Tanrı onları korumamış oldu. Böylece İstanbul fethedilmiş oldu. Çok güzel kitabeler var. Ben bu özellikle kara surlarında yürüyerek çok güzel bir video da çekeceğiz. Onu da söyleyelim şimdiden sizlere. Yürüyüşümüze devam ediyoruz. Altın Kapı'ya doğru. Karşımızda İstanbul kara surları var. Kara surlarının bu hale gelmiş olmaları, ne kadar yıkık durumdalar. Ve diğerlerini de görüyorsunuz bu arka taraflarda. İşte bu da İstanbul Fethi'nin aslında ne kadar şiddetli olduğunu da bize gözler önüne seriyor. Tabii doğanın etkileri de bunun üzerinde. Doğa da bunlara çok tabii etki yaptı. 5. yüzyıla ait surlar, fakat buradaki tabii koruma altına alınsa çok güzel yapılar aslında. UNESCO miras alanında tabii bunlar, ama tabii inşallah güzel günleri görecekler ve hak ettikleri değeri kazanacaklar. Bir Roma savunma yapıları, hemen ön tarafında bazı küçük ön sur bedenleri de gözüküyor. İstanbul kara surları. Evet, Silivri Kapı'nın içerisindeyiz. Arkamızdan arabalar geçiyor, görüyorsunuz. Günümüzde normal trafik akıyor. Roma döneminde de Romalılar buradan geçiyordu. Tabii burada ilginç şeyler var. Hemen şimdi bir kamerayı çevireceğim. Burada Roma dönemi hipojesi var. Bir tane yeraltı mezarı var.
Yani diyeceksiniz nasıl oluyor? İşte arabalar geçiyor, surlar var, yeraltı mezarı var. Acayip acayip şeyler. İstanbul böyle bir yer zaten. Katman katman ve değişik şeyler. Karşı taraftan bir kapı görüyorsunuz. Ben size bunun bir videosunu biz Instagram'da yayınladık. Çok da güzel, büyük bir video. Ben onu kötü olabilir görüntü ama ben bulup onu size vereceğim. Şu an içine girilmiyor. Kapalı, Silivri Kapı hipojesi diye geçiyor. Şimdi tabii neden diyeceksiniz? Burada böyle Roma dönemi mezarı var. Şöyle anlatabiliriz bunu. Biraz zamanımız var. Tabii arabaların sesleri falan bize izin verirse. Üzerine de bir de kitabe vardır. İleride bir kitabe vardı onun da ileride. Arkasında onu da anlatırım sonra. İşte bu şeyden bahsedelim. Neden burada mezar var? Bir hipoje var. Yeraltı mezarı. Romalılar buraya mezar koymak zorunda kalmışlar. Şöyle surları arkamıza alalım. Sonra yoksa arabaların sesi gelecek. Şimdi maddi olarak siz surlarla kenti kuruyorsunuz. Bir de manevi olarak kentin koruması var ve bu birçok yerde yapılıyor. Kentin surlarının dış tarafına siz atalarınızı, dedelerinizi gömüyorsunuz ki onlar da bizi manevi olarak korusun diye. Böyle bir inanış var. Tabii bu daha sonra bu inanış devam da ediyor. Çok antik çağlarda da zaten surların etrafına gömüler yapılıyor kentlerde ve nekropollerde surların dışında olur ve özellikle bazıları surların dibine buradaki gibi gömülür. Başka yerler de var. Yani sadece bu hipoje değil. İstanbul kara surlarında çok fazla sur kenarlarında mezar var ve bunlar bazıları araştırıldı, bazıları araştırılmadı. Böyle de ilginç bir durum. Silivri Kapı. Tabii bu Silivri Kapı'dan falan ben size daha detaylı bahsedeceğim. Merak etmeyin. Şimdi güneş aşağı düşüyor. Hızlı olmamız lazım. Daha yürüyecek çok yerimiz var. Şimdi yürüdük geldik. Yedikule civarları arkamızda Romalıların Aura Porta dedikleri altın kapı. Hemen ona şöyle bir dönelim. Biraz yaklaştığımızda iki tane pilon gözüküyor. İmparator 1. Theodosius döneminde bir zafer takı olarak yapılan kapı. Daha sonra etrafına iki tane de pilon konularak kara surlarına tabi dahil ediliyor. 5. yüzyılda İmparator 2. Theodosius döneminde kara surları bu zafer takının hizalarından gidiyor ve işte az önce yürüdüğümüz kara surlarıyla birlikte Blaherna'ya kadar devam ediyor. Bir zafer takıdır dediğim gibi, bir Roma zafer takıdır. Yaşadığı dönemde İmparator 1. Theodosius'un atlı bir kuadriga üzerinde 4 atın çektiği bir kuadriga üzerinde bir de heykeli varmış. Başka heykellerin de olduğu anlatılıyor. Yedikule Altın Kapı çok ayrı bir yapı. Bunun dış tarafında bir tane de kuleler var. Onları da anlatacağız daha sonra. Birinci kuleden daha sonra başlıyor. Şimdi kara surlarından çıktık. Sur işine giriyoruz. Karşımızda belki de Osmanlı döneminde açıldığı düşünülen bir kapı var. Tabii bu kapı biraz talihsizdir. İç tarafında Osmanlı'nın açtığı, üstüne koyduğu, süslemek için koyduğu bir tane kartal vardı. Çok güzel. Osmanlı süslüyor çünkü yapılarını bunlarda. Arka tarafta göstereceğim onu. Fakat o kartal galiba 2009 seçimleriydi. Üzerine bir pankart asıldı ve pankart kaldırıldıktan sonra o kartal da yerinden gitti maalesef. Kartalın tam yeri şuradaydı. Şurasıydı o kartalın yeri. Bir fotoğrafını verebiliriz bir yerden bulduğumuzda maalesef. İşte sahip çıkamadığımız bir başka değerimiz de elimizden gitti. Kazlıçeşme'nin de kazını çalmışlardı. Silivri Kapı hipojesinde az önce size gösterdiğim o hipojenin içerisinde o videoyu da anlattığınızda görürsünüz zaten. Orada da bazı lahitlerin parçalarını çalmışlardı. Yürüyüşümüze devam ediyoruz. Doktor diyor. Evet, arkamızda Roma döneminin Stüdyos Manastırı, günümüzün İmrahor İlyas Bey Camisi. Hemen dönüp bakalım. Yaklaşalım biraz da. Şimdi ciddi bir restorasyonda 5. yüzyıla ait bir Roma dönemi bazilikası. Çok güzel yayınları da yapıldı bunun. Turizme kazandırılacak güzel günleri bekliyor. Uykusuzlar Manastırı diye de geçer bu. Hiç uyumadan burada İncil okudukları bilinir Roma döneminde. Tabii kötü olayları da sahne olmuştur. İmparator Zoe'nin eşlerinden bir tanesi, kocalarından bir tanesi bu manastırın içine girmiştir öldürülmemek için. Sunak masasını tutmuştur fakat onu
sunak masasından onu tuttuğu halde dışarı çıkartıp tam da burada gözlerine mil çekilmiştir. Böyle kötü olaylara da sahne olmuştur. İmrahor İlyas Bey Camisi, Roma dönemin Stüdyos Manastırı. Avroporta'dan Altın Kapı'dan girdiğinizde hemen görebilirsiniz. Zaten Google haritalarda yazarsanız İmrahor İlyas Bey Camisi unutmayın. Şimdi buradan da biraz dışarı çıkacağız. Bir tane Marmara sahil surlarına ineceğiz. Orada bir Roma dönemi kitabesini göstereceğim size. Evet, Marmara sahil surlarındayız. Şimdi burada 93 nolu kulenin üzerinde bir kitabe var. Arkamda Marmara sahil surları ve arkamda 93 nolu kule gözüküyor. Bakalım bu kitabede ne yazıyor? Şöyle dönelim. Şuradan gözüküyor. Şöyle bir yaklaşalım bakalım. Ben size daha yakından bir fotoğrafını da vereceğim bunun zaten. İleride kitabe gözüküyor. 12. yüzyıla ait bir kitabe. Şöyle yazıyor. 6672 yılı 12. indiksiyonda Mesih'i seven hükümdar Porfirogenetos ve Romalıların imparatoru Manuel Komnenos tarafından onarıldı yazıyor burada. Şimdi dönelim. Açıkça gördünüz 12. yüzyılda yazılan bir kitabede kendilerine Bizans filan demediklerini, açıkça Romalılar dediklerini kitabenin üzerinde de gördünüz. Yakın zamanda işte bu etrafına çevrildi ve koruma altına da alındı Allah'tan kitabe. Çok güzel bir yapıdır 93 nolu kule ve Marmara sahil surları çok güzel. Onu detaylıca gezmiştik. Burada linkini ben veririm sizlere zaten. Yürüyüşümüze devam ediyoruz. Evet, şimdi sürprize hazır olun. Samatya'da sokaklar arasında yürüyoruz. Hacı Hüseyin Ağa Camisi var. Onun içine giriyoruz ve bizi burada bir sürpriz karşılıyor. 5. yüzyıla ait bir Roma dönemi sütun başlığı büyük bir ihtimalle yukarıdaki İmrahor İlyas Bey Camisi Stüdyos Manastırı'ndan getirilmiş olabilir. Çünkü oradaki sütun başlıklarına çok benziyor. Muhteşem matkap izleri var. Bir musalla taşı olarak kullanılmış. İşte İstanbul'un zenginlikleri bunlar. Şimdi Alişir Nevai Sokağa gidiyoruz. Orası çok önemli. Bir şeyler anlatacağız orada. Evet, şimdi Samatya civarı Alişir Nevai Sokak'tayız. Burada size hiçbir şey gösteremeyeceğiz. Ancak burada Roma döneminde yaşayan büyük ihtimalle bir Zeus Jüpiter tapınağı vardı. Şunu anlıyoruz. 1990'lı yıllarda burada yapılan bazı inşaat çalışmalarında bir evin altında Roma dönemi sütun başlıkları bulundu ve bunlar maalesef o dönemin yetkilileri tarafından hiçbir tarihi değeri yoktur diye, bu açık söylenen hiçbir tarihi değeri yoktur diye halkında çöplüğe atıldılar. Kaynaklarımızdan burada Mokios sarnıcı var. Açık sarnıç, günümüzde Çukurbostan diye biliniyor. Bu bölgedeki insanlar onu iyi bilirler. Koca Mustafa Paşa civarları. Orası Mokios sarnıcı diye geçiyor. Çünkü adını Mokios diye bir kiliseden alıyor ve biz kaynaklarda Mokios Kilisesi'nin aslında bir Zeus Jüpiter tapınağı üzerine yapıldığını biliyoruz. O yüzden de bu civarlarda bir Zeus tapınağı olduğu anlaşılıyor ve o apartmanın altına bulunan ve burada bir fotoğrafını vereceğim. Doçent Doktor Feridun Özgümüş hocamız tarafından bulunmuş 1990'larda söylenmiş, fakat o dönemin yetkilileri hocamızı dinlememişler ve bunu çöplüğe atmışlar. Elimizden kayıp giden bir tarihi miras daha. Alişir Nevai Sokak gelirseniz ne bulursanız, ben bir tane apartmanın arasında bir sütun gördüm. Herhalde o Mokios Kilisesi'ne ait. Tabii o tapınaktan bazı şeyler, bazı evlerin altında var mıdır, bir yok mudur? Belki inşaat kazarında bir şeyler çıkar, ancak elimizden kayıp giden, maalesef çöplüğe atılmış bir başka tarihi mirasımız daha. Alişir Nevai Sokak, Samatya, Koca Mustafa Paşa civarları. Görüşümüze devam ediyoruz. Evet, şimdi Samatya, Koca Mustafa Paşa tarafları. Arkamdaki yapı Sancaka Hayrettin Camii diye geçer. Roma döneminin Gastria Manastırı. Güzel bir planı vardır. Size o planını vereceğim. Bu yapıdan bahsedildiğinde genelde İmparatoriçe Helena'dan, İmparator Konstantinus'un annesinden bahsedilir. İmparator için kutsal toprakları yaptığı geziden sonra bir çiçek, belki de bir bitki getirdiği ve Gastria adı saksı anlamına gelir zaten. Onunla ilişkilendirilir genelde. İlginç bir yapıdır. Osmanlı döneminde tamiratlar yapılmıştır yapıda. İçerisinde bazı özgün ve planı özgündür yapının. Etrafına çok açılıp bakılmamıştır. Ancak Gastria Manastırı diye geçer. Koca Mustafa Paşa taraflarından. Sancaklar Hayrettin Camii. Şimdi dediğim gibi Alişir Nevai Sokağı ve Mokios Sarnıcı Çukurbostan'a doğru ilerliyoruz. Evet, İstanbul'un sürprizleri devam ediyor. Cerrahpaşa taraflarındayız. İşte görüyorsunuz
evlerin arasında bir Roma dönemi sütunu, hemen dönelim. Görüyorsunuz işte burada evlerin arasında böyle bir Roma dönemi sütununun kaidesi Arkadius sütunu diye geçiyor. 4. yüzyıl İmparator Arkadius, 2. Theodosius. Onun oğlu yaptırıyor, 2. Theodosius yaptırıyor bu sütunu. Babası Arkadius'un işte sarmal bir şekilde zaferleri yukarı doğru tırmanıyormuş. Günümüze bu kadar kalmış evlerin arasında yürüyüşe devam ediyoruz şimdi. Tabii ilginç yapılar bunlar. İstanbul'un kültürel zenginlikleri. Şimdi de nereye gideceğiz? Theodosius Limanı'na doğru ilerliyoruz, Yenikapı. Evet, Aksaray Meydanı Roma döneminin Forum Bovis'i. Önemli bir forumdu burası. Ayasofya'nın yanından başlayan, Milyon taşıyla başlayan Roma dönemi Mese Caddesi'nin önemli uğrak yerlerinden birisiydi. Roma döneminin Forum Bovis Meydanı. Bak, anlatılan kaynaklarda işte burada Pagan çağında, belki Septimus Severus dönemleri filan, işte bir kazanın olduğu, içine Hristiyanların atılıp yakıldı. Daha sonra Roma döneminde de suçların atıldığı, Hristiyanlık çağında suçların atıldığı anlatılır. Kafasında bir işte şey varmış, boğa olduğu söylenir. Boğa biçimli kazan olduğu da söylenir. Bergama'dan getirilmiş. İmparator Heraklius bu kazanı kaldırıyor. Forum Bovis aslında yapılarıyla çok önemli bir yer. Muratpaşa Camisi var yakınlarda. Günümüzde ne var derseniz bundan ne kaldı? Muratpaşa Camisi'nin yakınında 1950-60'lı yıllarda yapılan kazılarda bir Roma zafer takının temelleri çıkartılıyor ortaya ve bunlar o dönemde derhal yok ediliyorlar. Hemen yok ediliyorlar. Kimse görmesin etmesin diye. Hemen yerin altında, yine Muratpaşa Camisi'nin altına, ben onun yayınını yaptım. Burada belki linkini de veririz onun. Bir yeraltı mezar odası hipojesi duruyor. Onun da yayını yaptık. Onun da girişi betonla kapatılmıştır. Kimse görmesin etmesin diye. Maalesef işte elimizdeki tarihi mirasları insanlara, yabancı konuklarımıza gösterip onlardan en azından turizm açıp para da kazanılabilir bunlardan. Bunları yapmak varken maalesef kimse görmesin etmesin, üstüne girişine beton dökelim aman görmesinler gibi. Maalesef inşallah daha güzel günleri görecekler. Bu belki buradan anlaşılacak, söyleyecekler. Siz de arkadaşlarınızla paylaşırsanız ve kanalımızı takip etmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmazsanız çok seviniriz. Şimdi Roma İmparatorluğu'nun, Roma döneminin yani önemli bir limanına, Theodosius Limanı'na, Eleftherius Limanı diye de geçen Yenikapı'ya doğru ilerliyoruz. Evet, Yenikapı'dayız. Burası çok iyi bildiğiniz gibi Roma döneminin Antik çağın, geç antik çağın Theodosius Limanı, Eleftherius Limanı diye de geçiyor. Theodosius öncesinde. Theodosius burayı iyice düzenlediği için İmparator Theodosius Limanı diye de geçiyor. Yakın zamana kadar işte mendireği falan var bunun. Duyuruyor, burada kazılar yapıldı biliyorsunuz. Çok güzel batıklar çıktı buradan ve o batıklar buraya yakın bir yerde bir havuzda bekletiyorlar. Yine suyun içinde bekletiliyorlar. Orayı da ben size detaylı anlatacağım. O havuzun yanına gidip oradan da çekimler yaptım, anlatacağım, paylaşacağım onları yani. Burası Theodosius Limanı. Şimdi neden liman tabii burada? Roma döneminde, antik çağda İstanbul'un içerisinden bir nehir geçiyor. Tıpkı Roma'daki Tiber Nehri gibi İstanbul'da da bir nehir geçiyor. Neresi diyeceksiniz? Az önce aslında anlattım bunu. İlgili takipçilerimiz hemen anlayacaklar zaten. Likus Nehri, Bayrampaşa Deresi. İşte Topkapı'dan geliyor. Aksaray'da bir dirsek yapıyor ve buraya, Yenikapı'ya geliyor. Buradan da denize boşalıyor. Tabii bu nehirin getirdiği terasumat zamanla bu Theodosius Limanı'nı dolduruyor ve bu limanda bu şekilde doluyor. Daha sonrasında burası Osmanlı döneminde kara artık. Sonrasında işte burada o metro Marmara yapılmaya çalışıldığında da bildiğiniz gibi o gemiler çıktı buradan. Şimdi Theodosius Limanı'nı da arkamızda bırakıyoruz. Can kurtaran taraflarına, Roma Büyük Sarayı'na doğru Marmara sahil surlarından ilerliyoruz. Evet, şimdi Kadırga'dayız. Kadırga ismini aslında deniz ve burada bir limandan alıyordu. Antik çağda burada Sofya Limanı diye bilinen bir liman vardı. İstanbul'un önemli limanlarından bir tanesiydi. Sofya Limanı adını da Kontos Kalyonda diye geçiyor bazı kaynaklarda. Fakat Sofya nereden alıyor adını, limanı? Burada İmparatoriçe Sofya'nın bir sarayı vardı. 2. Justinos'un eşi. 2. Justinos, Justinianus'un ardından gelen imparator. Biraz herhalde aklı denge sorunları var. Sarayda böyle bir el arabasında gezdirilmeyi çok seviyormuş. Yüksek devlet memurlarını ısırdığı söyleniyormuş ve bundan dolayı
O dönemin İstanbul'un içerisinde işte imparatorun adamlarını yediğine dair bazı garip söylentiler çıkmış. Böyle ilginç hikayelerin olduğu bir yerdir burası. Kadırga Meydanı. Kadırga adı nereden geliyor? Osmanlı döneminde bu kadırgaların herhalde yani o limandaki gemilerin bazı bataklık haline gelmiş ve bazı parçaları gözüktüğü için kadırga dendiği de söylenir. Çok güzel bir meydandır burası. Güzel bir parktır günümüzde. Yani bu parkın altı antik çağda denizde yürüyüşe devam ediyoruz. Evet, yürüdük, şimdi geldik nereye? Arkamda Osmanlı döneminin Küçük Ayasofya Camisi, antik çağın 6. yüzyılın Sergios Bakos Kilisesi var. Çok şirin bir yapıdır. Sekizgen bir plana sahip. Ravenna'daki San Vitale Kilisesi'ne çok benzer. O da yaşıt bir yapı zaten. Herhalde çok yakın yani dönem mimarları yapmışlar. Çok güzel bir makalemiz var. Çizme Dergi'de yayınlanmış. Bu iki yapı ve iki kent arasında Ravenna ve İstanbul'un ne kadar benzediği ile alakalı, onu da okuyabilirsiniz. Linkini burada veya bir şekilde paylaşırız onu da. Yapı çok güzeldir. İçeride İmparator Justinianus ve Theodora'nın işte monogramlarını filan görürsünüz. Şimdi buradan Küçük Ayasofya Camisi, Sergios Bakos Kilisesi 6. yüzyıl dediğim gibi, Ayasofya'dan eskidir bu yapı. Justinianus'un herhalde prenslik döneminde filan yaptırdığı yapılar olarak da geçer. Bunun önceli filan da var. Burada başka bir kilise var. Onun da belki bazı parçaları ona aitti denir. İçeride çok güzel mermer sütun başlıkları. Bir yazı döner. Eski Yunanca bir yazıt döner yapının içerisinde. Şimdi buradan da Roma Büyük Sarayı'na doğru devam ediyoruz. Evet, şimdi Sultanahmet civarlarında arkamda gördüğünüz yapı Roma dönemi hipodromunun Sfendon bölümü. Çok etkileyici bir yapıdır. Arka taraflara kadar uzanır. Şimdi bunun hemen tabii yanında da Roma Büyük Sarayı vardı. Yürüyerek biraz ondan bahsedelim. Şu an hipodromun hemen aşağısında şu an gördüğünüz bu evlerin olduğu yer ve denize kadar olan bölüm. Aşağısı deniz, buradan gözüküyor. Çatladı Kapı diye geçiyor. İşte burada Roma Büyük Sarayı vardı. Saray içinde saray diye geçen, Konstantinus döneminden imparatorluğun işte Roma'yı benzetmeye çalışıyor. Konstantinus buraya geldiğinde İstanbul'u Roma'ya benzetmeye çalışıyor. Roma'da da ne var? Bir büyük bir sarayı var hemen Palatium tepesinde. Orada da hipodrom var. Circus Maximus. Onun yanında 3 tane yapıdır bunlar. Circus Maximus, Roma Sarayı ve nedir? Kutsal yapı. Pagan çağında bu Jüpiter tapınağıdır. Hristiyanlık çağında tabii ki Ayasofya'dır. Günümüzde cami. Bu üçü çok önemlidir ve burayı Roma'ya benzetmeye çalışmıştır. Şöyle dönelim. Şu an burada gördüğünüz aslında bu teraslandırmalar. Şöyle gidebilirsek binaların altında yapılan inşaat kazılarında zaman zaman devamlı çıkmıştır Roma Büyük Sarayı. Az sonra bir bölümünü göreceğiz. Merdivenli Kule denilen bir yapısını göreceğiz. Dediğim gibi saray içinde saray, imparatorluk muhafızlarının kışlaları, imparatorun yatak odası, daha sonra elçileri ağırladığı bölüm. Bunların bazıları tabii birisi müze, işte Büyük Saray Mozaikleri Müzesi diye bir müze vardı. Şu an orası kapalı mesela. Büyük Saray Mozaikleri Müzesi de işte belki de denir imparatorun elçilerini kabul ettiği yerde olduğu söylenir. Tabii günümüzde burada yürümek bile çok zor o araç parkından falan, ama belki bir gün turizme açılır ve tıraşlanmamış bir elmas. Birçok yapının altında Roma döneminden oteller filan, bunların altında yapıların olduğunu biliyoruz. Bunlar araştırıldı. Yayınlandı bunlar. Makaleleri filan var ama tabii birçok şey halen yerin altında yaşıyor ve Roma Büyük Sarayı içerisinde yürüyoruz şu anda. Çok çok detaylı bir konu. Bu Kolon Sarayı denilen saray bunun bir bölümüdür. Sahilde günümüzde yaşayan işte kazıları yapılan saray. Bu Kolon Sarayı küçük bir bölümüdür. Ayasofya'nın oradan başlar. İşte hipodromu az önce gösterdim. Hipodromun o kenarından imparatorun bizzat hipodromdan Büyük Saray'a geçiş yaptığı bir bölüm vardır. Devam ediyoruz şimdi Büyük Saray'dan. Dediğim gibi merdivenli kule var. Onu da bir göstereyim size. Onu da görün, yani ne kadar ilginç yapılar var İstanbul'da. Görüşmek üzere. Burada da işte o Roma Büyük Sarayı'ndan kalan, arkamda görüyorsunuz merdivenli kule diye geçen yapı.
işte imparatorun bir yerden bir yere geçmek için kullandığı veya saray görevlilerinin o merdivenli kule denilen yapı Roma Büyük Sarayı'ndan son kalan yer üstünde görebileceğiniz en güzel yapıdır arkamda. Bu caddenin adını da ben burada videonun altına yazarım. Gelip görebilirsiniz. Roma Büyük Sarayı, dediğim gibi bir kafe vardı. Onun altında bir şeyler vardı. Fakat maalesef onu da kapattılar. İnşallah turizm açılacak güzel günleri bekliyor orası da. Roma Büyük Sarayı'ndan kalmış çok güzel bir yapı. Evet, şimdi nereye geldik? Topkapı Sarayı'nın en güzel kapılarından. Arkamızda 3. Ahmet Çeşmesi var, onun yanında da. Ve aslında arkamızda bundan sonrasında antik çağda Bizantium Antik Kenti vardı. Topkapı Sarayı, Gülhane Parkı ve Arkeoloji Müzesi'nin olduğu yerlerde. Sirkeci tarafları diyebiliriz ve Sarayburnu. Bizantium Antik Kenti burada yaşıyordu. Tapınakları, hamamları ile birlikte çok önemli bir yapıydı burası. Tiyatrosu vardı bir tane. Topkapı Sarayı'nın mutfaklar bölümünde olduğu düşünülür o tiyatrosunun da. Buradan şimdi yürüyeceğiz. Bizantium Antik Kenti'ni arkamızda bırakarak biraz Bizantium Antik Kenti'nden bahsedeceğiz. Ancak burada yerde çok güzel bir süsleme vardır. Bir tavus kuşunun kanadı olduğu düşünülen, hemen çok yakında, daha önce biz yayınını yapmıştık, bir kilise var burada. Kalke kapısının üzerine bir Roma dönemi kilisesi. Belki de onun denir. Parapet parçalarından bir tanesi, yani Roma Büyük Sarayı'nın hemen arkamdan da Büyük Saray başlıyor. Yani burada Ayasofya var. Tabii Bizantium Antik Kenti'ne çok fazla sonra tapınaklar kiliseye falan çevrildiği için herhalde denir Konstantinus sarayı oraya yapmadı. Çünkü çok güzel bir yer aslında, ama Fatih Sultan Mehmet bunu hemen kaçırmadı. Sarayını oraya yaptı. İstanbul'un o üçgen en güzel yerine yaptı sarayını. Konstantinus orada belki yapılar olduğu için denir. Hemen benim solumdaki güney tarafa Roma Sarayı'nı yapıyor. Burada da Ayasofya ve Ayasofya'yı yaptığı yerde de belki denir kentin tapınaklarından bir tanesi vardı. Sonra tapınak temizlendi. Belki Ayasofya yapıldı ama Aya İrine'nin bir tapınağın üzerine yapılmış olma ihtimali daha yüksektir. Artemis Lisizonos Tapınağı diye geçer bu tapınak. Kemer gevşeten diye gelinlik çağına gelen kızlar kemerlerini oraya bırakırlarmış. Ağrısız, sızısız bir doğum yapmak için. Hemen şu an arkamda işte bu gördüğünüz Ayasofya, bu arkamda. Benim solumda, sağımda Ayasofya, solumda da bu paravanları görüyorsunuz. Bunların arkasında da işte Roma Büyük Sarayı'nın kazıları devam ediyor diyemeyeceğim. Şu an hiçbir çalışma yok. Çünkü yukarıdan biz görebiliyoruz bu otellerin teraslarından filan. İnşallah. Ve hemen solunda olan yerde de o Roma İmparatorluğu'nun sarayının kapısı, Kalke kapısı ve bunda da bir kilise. İmparator Ioannes Çimizkes bu kiliseye gömülmüştür. Böyle anlatılır. İşte az önce gösterdiğim o tavus kuşu paramet parçasının da buradaki kiliseye ait olduğu düşünülür. Arkamızda Bizantium kentini bırakıyoruz. Şimdi nereye gidiyoruz? Milyontaşı ve karşımızda Roma dönemi caddesi, Messe Caddesi uzanıyor. Messe Caddesi'ni yürüyerek Süleymaniye ve Süleymaniye'nin üzerinden de Pantokrator, Zeyrek Kilise Camii, Fatih Camii ve Fener Balat'a doğru ilerliyoruz. Arkamızda Çemberli Taş, Roma dönemi Messe Caddesi'ni yürüyoruz şimdi. Hemen ona dönelim. İşte Roma dönemi Messe Caddesi etrafında sarayların olduğu bir caddeydi. Şu anki gibi değil tabii ve Konstantinus sütunu, yani Çemberli Taş, aslında o Roma dönemi caddesinin tam ortasında duruyordu. Bizim şu anki caddemiz onun sadece sol cenahında duruyor. Ve yani çok daha büyük, geniş bir caddeydi. Zaten Roma caddeleri böyle olur. Geniş caddeler olur ve geleceği de hesaplarlar. Çokça geniş caddeler yaparlar ve imparatorluğun bizzat yaptığı caddeydi ve Bizantium Antik Kenti'nin kapılarından bir tanesinde aslında Çemberli Taş olduğu, Medusalarında Yerebatan Sarnıcı'nın içindeki ve Ayasofya'daki Medusaların aslında burada olduğu söylenir bir kaidesi gördüğünüz gibi. Şöyle de bahsedebiliriz, anlatabiliriz. Burası bir forumdu. Konstantinus forumuydu. Yani bu sütun ortalık yerde öylesine durmuyordu. Etrafında heykellerin olduğu
anıtsal belki çeşmelerin olduğu, bazı kiliselerin olduğu ve hemen arkamızda da şurada da biz Roma Senatosu'nun olduğunu biliyoruz. Bir diğer Roma Senatosu az önce geçtiğimiz yerdeydi. Topkapı Sarayı'nın civarlarında, Ayasofya'nın kenarında da bir Roma dönemi senatosu vardı. Çemberli taş, Roma dönemin Konstantinus sütunu, tepesinde de İmparator Konstantinus tabii bir heykeli vardı yapıldığı dönemde. 12. yüzyılda bu heykele bir tane yıldırım isabet etti. Heykel cumburlop aşağı düştü ve daha sonrasında İmparator Manuel Komnenos o heykeli yerine bir haç taktırdı ki biz Tekfur Sarayı'nın içerisinde Christopher Budelmonti'nin gravürünü incelerken o haçı da orada 1422 senesinde yapılmış gravürde o haçı görmüştük. Ve işte biz arkamızda şu an günümüzde Tramvay Caddesi, Roma döneminin Mese Caddesi. Beyazıt Meydanı'na geldik. İmparator Theodosius'un yaptırdığı, daha önce Forum Tauri olan Theodosius Forumu burası. Forumdan ne kaldı derseniz çok ilginç. Şimdi caddenin burasına gidiyorsunuz ve size bir sürprizimiz var. Hemen burada kenara baktığınızda Roma dönemi yapılarını işte görüyorsunuz. Bir Attika tipi sütun altlı, sütun tamburları ve başka yapıları burada bir nevi müze gibi sergiliyorlar. Yani aradığınız zaman antik çağdan İstanbul'da çok şey var. Yerin üstünde de var. Tabii yerin altı zaten başka bir dünya, o kesin. Hemen bunun sol tarafında, caddenin solunda yayınını yaptığımız Theodosius Zafer Takı diye de geçiyor ama büyük ihtimal Theodosius Forumu'nun giriş kapılarıydı onlar. İmparator Theodosius Konstantinus'tan sonra tabii kente yeni bir forum inşa etmek istiyor ve o dönemde Forum Tauri denilen bir Toros'tan geliyor. Bunun adı işte boğa filan, işte inek filan satıyorlarmış herhalde o dönemde, öyle hayvanlar filan satılıyor. Theodosius buraya yolu elden geçiriyor ve Roma'daki İmparator Trajanus Forumuna çok benzetiyor ve Forum Theodosius gerçekten benzer. Forum Theodosius'u biz çok detaylı anlatmıştık. Onun burada bir linkini verelim. Detaylı bilgi isteyenlere bizde bilgi çok. Yorumlara da belirtirseniz, sayfamızı takip ederseniz çok mutlu oluruz. Arkadaşlarınızla paylaşırsanız bu bilgileri daha çok insanlar paylaşırlar ve görürler ve yaşadıkları yerin ne kadar zengin, tarihini, kültürel varlıklarını öğrenmiş olurlar. Şimdi ayrı bir sürprizim daha var biraz ileride. Bir sürprizimiz var demiştik. İstanbul'un kültürel zenginlikleri bitmiyor. Şimdi de hemen burada gördüğünüz parçalar, ters tepe taklak yürüyen Roma askerlerini görüyorsunuz burada. Bunun bir düzden de ben fotoğrafını veririm zaten. Şimdi bunlar nedir? Hemen yanında küçük bir parça daha var. Öyle gördünüz. İşte bunlar az önce neden bahsettik? İmparator Theodosius'un yaptırdığı forum. Forumun en büyük özelliği neydi? Hep anlatıyoruz. Ortasında bir anıtsal sütun var. Theodosius'un da anıtsal bir sütunu vardı ve o anıtsal sütunun parçalarını gördünüz az önce. İmparator Theodosius'un kazandığı zaferlere yukarı doğru sarmal bir şekilde yukarı doğru çıkarttığı o sütundan parçaları gördünüz ve çok benzeri nerede var? Aslında tabii sanat olarak düşük, daha az iyiydi, güzeldir diyeyim size. Trajanus Forumu, Roma'daki Trajanus Forum'da Trajanus sütunu halen duruyor. Theodosius sütunundan parçalar günümüze kaldı. Çünkü Theodosius'un maalesef Osmanlı döneminde yıktırılmak zorunda kalındı. Şunu da söyleyeyim, Osmanlı'nın asla işte bunları yıkalım edelim diye bir şey yok. Kentin bunlar tılsımlarıdır diye bakıyor ve bunları koruyor. Osmanlı istese yıkar, döker, hiçbir şey, ben bunları fethettim der falan ama öyle yapmıyor. Çok hoşgörüyle davranıyor ve Theodosius sütunu devrilme ihtimali sebebiyle yıktırılıyor. Arkadius sütunu da öyledir. Az önce siz oradan geçtik. Koca Mustafa Paşa'daki. Dediğimiz gibi bunlar kalmış Theodosius sütunundan. O burası da Beyazıt Hamamı temellerinde gördüğünüz yer. O Beyazıt Hamamı'nın da açık bulursanız içine illaki girin. O içinde de temeldeki o parçalardan birkaçı da içeride duruyor. İçeridekiler daha da güzel korunmuş. Theodosius sütunundan Romalı askerlerin işte sütunun tepesine doğru imparatorun zaferlerini, kazandığı başarıları anlattığı resmedilmiş rölyefleri görebilirsiniz. Evet, burada da daha önce yine dediğim gibi yayınını yaptığımız Polyektos Kilisesi, Azelis Polyektos Kilisesi, Saraçhane civarlarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası arkamızda.
Ayasofya ile yarışan bir yapıymış yaşadığı dönemde ve Ayasofya'nın öncülü. Bunun da bir kubbeli bazilika olduğu düşünülüyor. Hemen sizi şimdi biraz içeri alacağım. Bakalım içeride neler göreceksiniz. Şöyle girdiğinizde işte Poliaktos Kilisesi'ne ait sütun başlıkları, üst yapı elemanları, sütunları görüyorsunuz. İleride Poliaktos Kilisesi'nin kazıları devam ediyor. Tabii Poliaktos Kilisesi Annika Juliana diye bir Romalı prenses tarafından yaptırılıyor. Justinianus hanedanına biraz tepkililer bunlar. Valens ve Theodosius hanedanlarının soyundan gelir Annika Juliana. Annika Juliana'nın da hemen bunun yanında bir sarayı olduğu düşünülür. Belki de denir o İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasının olduğu yerde kadının sarayı olabilir. Çünkü Büyükşehir Belediye binasının hemen altlarında zemininde çok güzel bir mozaik var. Mozaiğini de ben bir yapmıştık, yayınladım. Yine veririz onu. Herhalde işte imparatoriçe yani imparatoriçe değil tabii. İmparatoriçe olamıyor bu kadın ve çok tepkili Justinianus'a karşı da ve bu kiliseyi de o yüzden yaptırıyor. Ben diyor işte diyor senin Justinianus diyor ki Ayasofya yaptırıyoruz biraz para ver filan. Hayır diyor ben diyor muhteşem bir kilise yaptıracağım. Justinianus'un da Ayasofya'yı yaptırıp işte onu geçtiği özellikle o hanedana karşı bir cevabı olduğu da bazı anlatılarda söylenir. Kesin bir şey yok tabi. Şimdi Markianus Forumu'na doğru gidiyoruz. Roma Caddesi Olaleli civarında bir yerde ayrılıyor. Philadelphion diye bir yerde ayrılıyor ve iki kola ayrılıyor. Bizim daha önce az önce orada da yürüdük, Arkadius Forumu gördünüz. Orası bir kolu. Philadelphion Laleli civarında ikiye ayrılıyor. Biz şu an tersten gelip diğer kolunda yürüyoruz. O ikiye ayrıldığı yerde Laleli'den sağa döndük ve şimdi o cadde giderken bazı forumlar, onun da bir Roma, yani Roma caddeleri hep forumlarla birlikte bezenmişti ve bu forumlardan bir tanesi de birazdan karşımıza çıkacak. Arkamızda Markianus Sütunu ve Markianus Forumu var. Fakat etraf çok kötü durumdadır. Burada araba parkları nedeniyle çok kötü duruma düşmüştür. Düzgün bir fotoğrafını bile çekemezsiniz bu arabaların. Bir tanesi şimdi işte bize çarpmaya çalışıyorlar. Şimdi şuradan bir bakalım. Sütuna İmparator Markianus'un işte burası bir forumunun etrafı. Sütunun kaidesi işte bunun bir generali Tatianus yaptırıyor, onun adı filan yazıyor. Yukarıya doğru çıktığınızda ben çok güzel bir ben yakından çekilmiş fotoğrafını vereceğim ve sizleri orada kimler karşılayacak? Sütunu da şöyle arkamıza alalım. Roma Kartalları. Hatta işte Neil Fankler'in çok güzel bir kitabı vardır. Roma Kartalları'nın İmparatorluğu diye. Ve o kartal Havarin Kilisesi'ne doğru bakmaktadır. Bazı düşüncelere göre özellikle öyle çevrilmiştir. İmparator Markianus'un kendisine kendi adına yaptırdığı forumlardan bir tanesidir. Özellikle alt tarafında bazı tonozların olduğu ve o bölgenin, dikkat ederseniz burası biraz yokuş. O bölgeye geldiğinizde ne oluyor? Biraz zemin düzeliyor. Aslında Roma dönemi tonozlarıyla günümüzde arabalar o tonozların üzerinde gidiyorlar. Tabii bir gün çökerse hiç şaşırmam. İşte bu tür şeyler de oluyor. En son Vatan Caddesi'nde böyle bir şey oldu. Roma dönemi anlattım size, o nehir olduğu için Vatan Caddesi çöktü. Hemen orada Sarı Musa Sokağı zamanında gitmiştik. Benim bir yayınım var. Instagram'da aşağılara inerseniz orada bir çökme oldu. Orada da bir Roma yapısı çıktı ve müteahhit özellikle yapıyı Roma yapısını da üzerine oturtmuş. Onu da bir temel olarak kullanmış. Yürüyüşümüze devam ediyoruz. Evet, geldik şimdi İstanbul'un 4. tepesi Fatih Camisi'nin, Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan cami. Tabii şu anki cami o değil. 1766 depreminde o yapı yıkılınca Sultan 3. Mustafa tarafından yaptırılan cami. Tabii Osmanlı dönemi, Roma döneminde de Havarin Kilisesi, Kutsal Havariler Kilisesi ve İmparator Justinianus gibi, Theodosius gibi imparatorların lahitlerinin burada olduğu İstanbul Arkeoloji Müzelerindeki o porfir lahitlerin de aslında burada olduğu anlatılır, bilinir.
Günümüzde tabii o Hammurabi Kilisesi'nin hiçbir yapı kalmadığı düşünülür. Ancak bir yapı var. Ben buldum. Size onu gelecek paylaşımlarda anlatacağım. Bu da ayrıca bir sürpriz olsun sizlere. Çok güzel bir yapıdır. Bu da o 1766 senesinde Sultan 3. Mustafa tarafından yaptırılan cami. Tabii buraya geldiğinizde unutmamanızı istediğim bir şey daha var. Bunun çok güzel bir haziresi var. Önemli Osmanlı generallerinin filan da olduğu bir hazire. Zaten Fatih Sultan Mehmet'in de orada olduğu, annesinin orada olduğu ve o hazirede bir iki önemli şahsiyet daha yatıyor. Kim bunlar? Çok değerli Profesör Doktor Sema Beyci hocamız, emeklerine hürmetlerimizin olduğu çok değerli insan ve bir diğeri tabii ki de Osmanlı tarihi için tarihin kutlu denilen Profesör Doktor Halil İnalcık hocamız. O haziredeler. Onlara da geldiğinizde bir Fatiha okumanızı isterim. Ben sık sık uğrarım. Bazen kapalı da oluyor ama gelin bir deneyin. Ama görürsünüz onları. Onların kabirlerine çok değerli insanlar, çok şey öğrendik onlardan. Yerlere doldurulamayacak insanlar. Onları da burada Fatih Sultan Mehmet Han'ın işte İstanbul'u fetheden ve Roma İmparatorluğu'na son veren, bizzat bizim anlattığımız Roma İmparatorluğu'na fetheden Fatih Sultan Mehmet Han döneminde yapılmış. Tabii onun döneminde dediğim gibi değil ama o burada bir cami yaptırmıştı. Şu da var, onu söylememiz lazım. Bizans diye bir yapı tabii ki yok. Özellikle bazı düşüncelere göre bu Bizans denen yapının, ben bunu detaylıca bir anlattım size, onu da burada bir linkini vereyim. Daha iyi anlarsınız. Özellikle batılı tarihçiler tarafından uydurulup söylendi ve böylece Fatih Sultan Mehmet'in çok büyük başarısını, Roma İmparatorluğu'nu yok etmesinin, 2206 yıllık Roma İmparatorluğu'nu yok etmesinin başarısının Batılılar tarafından küçümsenilmeye çalışıldığı, bu yüzden de Bizans İmparatorluğu'nu bitirdi Fatih Sultan Mehmet. Özellikle Bizans denildi. Yani bu anladığınız sanırım çok önemli bir detay. Bizim buna sahip çıkmamız lazım. Bunlara Roma İmparatorluğu dememiz lazım. Asla Bizans dememiz lazım ve bu onların ekmeğine de yağ sürmememiz lazım. Bunu anlatanların her ne kadar literatüre falan böyle girmiş olsa da. Şimdi biraz gideceğiz. İhvan Sokak diye bir sokak var. Orada size bir başka bir sürprizimiz var. Evet, İstanbul'un kültürel zenginlikleri her sokakta görüyoruz. İşte bu karşımızda da, bunlar da daha önce yayını yaptığımız 12. yüzyıldan kalma belki de bir sarnıcın üstünde olduğu düşünülen yapılar. Çok benzerleri Gülhane içerisindeki sarnıçta da görmüştük. 12. yüzyıla tarihlendiği düşünülen, belki bir sarnıç olma ihtimali olan yapılar. İşte buradan nereye gidiyoruz? Balat, Palatinum Tepesi. Roma'daki Palatinum Tepesi'nin adını alan Balat'a doğru ilerleyeceğiz. Ve orada da en son durağımız Moğolların Meryem'i diye geçen Panayotissa Kilisesi. Önce planlı bir yapı. Gördüğünüz gibi işte burada da İstanbul sürprizlerle dolu bir sokağın kenarında bile bunları görebiliyorsunuz. Fatih Draman civarında Koltukçu Sokağa döndüğünüzde böyle muhteşem bir yapıyla karşılaşıyorsunuz. 12-13. yüzyıllara tarihlenen Hırami Ahmet Paşa Camisi diye geçen, Roma dönemi adının bilinmediği, Yaya Ioannes Trullo deniyor ama o daha sonra verilmiş bir isim buna. Bu yapıyla karşılaşıyorsunuz. Bu da oldukça işte yine etrafına arabalar falan konulduğu için bir fotoğrafını bile çekmenizin çok zor olduğu yapılardan bir tanesidir. Fethiye Camisi hemen yanındaki Pammakaristos Manastır Kilisesi'nin belki de o manastırına ait bir yapı olduğu da düşünülür. Çünkü Pammakaristos Manastırı pek mutlu Meryem demektir. Pammakaristos Fethiye Camisi oldukça büyük bir manastırmış orası. Şimdi bir de onu görelim. Dediğim gibi Fatih Draman Çarşamba civarlarında Pammakaristos Manastır Kilisesi ve Fethiye Camisi. İşte o da şu an karşımızda. Zorlukta da olsa gözüküyor. Gezimizin önemli duraklarından bir tanesiydi Fethiye Camisi. 12
yüzyılda ilk inşasına başlandığı ama büyük bir ihtimalle daha evveliyatının da olduğu ki bunun altında bir mahzen var. Onun üzerine inşa ediliyor. Daha sonra 13. yüzyılda yanına yakın zamana kadar müze olarak açıktı. Yani yakın zaman dediğim 6-7 sene öncesine kadar bir mezar şapeli yapılıyor. Çok süslü, içeride bazı mozaikler vardı. Onlardan bazı fotoğraflar vereceğim sizlere. Daha sonrasında da etrafını dönen bir çünkü bu yapı dehlizli kiliseler sınıfına girer. O dehlizin yapıldı. 14. yüzyılda da o dehlizi yapıyorlar. Fethiye Camisi Pammakaristos Manastır Kilisesi'nin Katolikon yapısı işte bu. Çok büyük bir manastır olduğundan bahsediliyor. Gezimizin son durağı Moğolların Meryem'i Panayotissa yapısına doğru yonca planlı bir yapı. Onun da ilginç bir hikayesi var. Oraya doğru ilerliyoruz. Evet, geldik Fener semtindeyiz. Karşımızda işte çoğunuzun bildiği bu yapı var. Fener Rum Lisesi. Ancak tabii ki şunu söylememiz lazım. Bu yapının yanına geldiğinizde bu yapı 19. yüzyıl yapısı, üzerinde de yazar zaten. Fakat ondan aslında 700 yıl kadar, 600 yıl kadar daha yaşlı bir yapı. Biraz daha ağırbaşlı bir yapıdır. Pek ilgi çekmez. Ancak o çok daha eski bir yapıdır. Dediğim gibi 1400'lere, 1300'lere tarihlenen bir yapı. Karşımızda işte Moğolların Meryem'i Kilisesi Panayotissa, yonca planlı bir yapı. Belki de deniyor işte Konstantinus dönemi. İşte şu yapıyı biraz size göstereyim. Yoncalardan bir tanesi burada. Çok güzel kasnaklı bir kubbesi var. Paleologoslar sanatının önemli unsurlarından bir tanesi. Kubbenin bütün yapıya hakim olmasıdır. Paleologoslar sanatının önemli özelliklerinden bir tanesi. Yonca planlı bir yapı. Konstantinus surlarının dışındayız. Biraz bundan bahsedebiliriz. İşte imparatorluğun başkentini yaptığında Konstantinus surları taşıtıyor ileriye. Daha sonra Theodosius bu surları biraz daha ileri taşıtır ve Konstantinus surları Fatih Camii civarlarından geçer. Şöyle de yapıyı arkamıza alalım ve Konstantinus surlarıyla Theodosius surları arasında daha çok mezar yapıları vardır ve bu da Roma'nın işte o 4. yüzyıldaki mezar yapılarına, o yonca planlı bazı mezar yapıları var. Belki de onun üzerine yapılmış bir manastır kilisesidir. Bundan daha sizlere detaylıca anlatacağız ama en önemli şey o yonca planlı olması. Fakat Osmanlı dönemine girildiğinde Rumlar o yonca planının 4 yapraklı yoncanın 2 yoncasını kırıp kiliseyi büyütmüşlerdir. Böylece aslında özgün yapısından da ayrılmıştır. Moğolların Meryem'i Kilisesi, Panayotissa Kilisesi bir çizimini vereceğim. Detaylar gelecek. Sayfamızı takip etmeye, abone olmanızı istiyoruz. Ve bu videoları arkadaşlarınızla paylaşırsanız seviniriz. Sayfamıza abone olursanız bunu unutmayın. Yayınlarımız devam edecek. Güzel bir yürüyüş yaptık. Fener semtinden işte bu yan tarafta Balat. Dediğim gibi Balat adını da Roma'daki Palatinum tepesinden alır. Çünkü Palatinum tepesinin üzerine Romalılar Roma sarayını yapmışlar. Saray kelimesi de dillerimize oradan geçmiştir. Fener semti de Roma döneminden beri aslında adını yaşayan Fenarion. Burada bir fenerle alakalı bir yer. Özerk bir yapı olduğu da söylenir. Kendine ait surlarının olduğu da anlatılır. Daha detaylar gelecek. Bizde istemediğiniz kadar detay var. Çok değerli takipçilerimiz var. Videoları sonuna kadar izliyorlar. Bana yorumlar, özelden mesajlar atıyorlar. Onlara da çok selamlar. Dediğim gibi sayfamıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.